Bunu pişirdin de sıcak içtiler miydi? İnsanlar diriliyor yani doktora gitmeye. Şu an kaseye de kondu. Gözüm kaldı da şu düldürün başında. Kanım aktı da kayasında taşında. Evet dostlar, hepinize selamlar. Osmaniye'deyiz şu anda. Osmaniye yöresinde, Adana Kahramanmaraş yöresinde çok yaygın olan bir çorbanın yapılışını görüntüleyeceğiz dostlar. Şu an Ocak ayındayız. Hanımlar şu anda doğruyorlar bu otu. Efendim kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ ol, sağ ol. Ne yapıyorsunuz şu anda? Şu anda pancar tirşik deriz Pancar biz. doğru yok. Buna pancar derik bizim burada. Çorba yapılıyor değil mi bunlar? Çorba gibi. Biz tişik diye çorba işte. Çorba gibi pişiriyor. Yanına icabında pilav yapıyor, köfte yapıyor. Yani yiyor, içiyor işte öyle yani. Evvelden çocukluğumuzdan ben buralı değilim. Andırınlıyım. Andırında da çok şey olurdu. Bu pancardan olurdu. Biz çok doğrar, çok pişirir yerdik. Alışmıştık yani. Oğlak oturttuğunu yer derler ya. Evet. Biz buna alışmıştık. Her zaman yapıp içip yiyor böyle. Seviyor yani. Bu nasıl doğranıyor? İşte Tütün gibi kıyılır bu. Böyle incecik doğranması lazım. Evet. Kalın olursa pişmez ve ağzını ısırır. çok ne kadar küçük ufak olursa İnce ince mi doğranacak bu? evet İnce ince doğranacak. Bu tırşık çorbasını senin çocukluğundan beri sürekli yaparlar mı? Evet yaparız. Biz Andırı'nın Ervazırlı köyündenim. Evet. Orada da bu pancardan çok pancar olurdu. Dağlardan giderdik. Çalıların içinden, taştan, kayadan, kayaların arasında çok olur. Toplardık, eve getirirdik. Yur yaykar böyle doğrar pişirirdik. Anamız yoktu, rahmatlık olduydu. Çok kız çocuklarıydık işte bacılarımla. Yapar bizden daha ufaklarını öyle bir isterdik işte. Şimdi bu çorbanın ben çok faydalı olduğunu duydum. Bu çorbanın faydaları nelerdir? Kolesterola iyi gelir. Evet. Metabolizmayı iyi çalıştırır. Evet. Çünkü içerisinde nohut var. Dövme deriz biz, yarma var. Ayran var. Bunu eşki daha güzel. Yani limon tadı verir. Çok güzel olur. Yani dediğim gibi kolesterolü, şekere falan her şeye iyi gelir. Eğer vücudumuz dayanabilsek, sürsek romatizmaya çok iyi geliyormuş. Ama tabii ben dayanamadığım için süremiyorum. Yani romatizmaya falan acısı onun şeyini çekiyormuş içinden. Şimdi bu çorbayı yılda 7 defa yiyen, tüketen Ha. hiç hastalığa yakalanmıyormuş. Bu doğru mu? Doğru. Aha ben bu yaşa geldim. Niye böyle yaşıyorum? Bunu içtiğimiz, yediğimiz için 7 tane dal. Belki 20 sefer yine yapıp yiyor mesela. Dağdan topladığımız zamanlar. İlacı yok, şeyi yok. Bu dağda yetişmiş bir mübarek yenecek bir ot yani. Buna aynı zamanda ölüm otu diyorlarmış. Bu ölüme bile çaresi varmış bu otun. Öyle mi? Evet. Ben o kadarları bilmiyorum. Ben duydum. Bu ot dağlarda kendiliğinden mi yetişir? Evet. Nerelerde yetişir bu? Tarlalarda, dağda, taşta, çalıda, taşın aralarında gene yetişiyor. Kendi kendine çıkıyor. Topluyor, böyle getirip işte doğruyor, pişirip kaynatıp, iyice kaynatıyor, kaynatıyoruz ama. Yiyoruz yani, içiyoruz. Hangi bölgelerde yetişir bu? Her bölgede yetişir mi bu? Bu Mersin'de en çok Hatay, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Andırın. Oralarda çok yetişir. Hele Andırın tarafında çok yetişir. Evet. Ben de aslında Andırınlıyım. Andırın vilayetimiz Maraş, doğum yerim Andırın. Şimdi bu ot aynı zamanda Andırın doktoru diyorlarmış. Evet. Neden öyle deniyor? İşte böyle her derde deva olduğu için bunu yiyenler hasta olsalar bir tirşik olsa gözümüz açılır diyorlar. Evet. Bu çorbasını yani. Bunu pişirdin de sıcak içtiler miydi? İnsanlar diriliyor yani doktora gitmeye faydası olmuyor. Eskiden doktor yoktu bizim günümüzde. Bizim ilacımız tirşiydi işte. Bu özellikle grip ve nezleye de iyi Her geliyormuş. şeye iyi geliyor, her şeye. Doğrayacağız, yıkayacağız güzelce. Ondan sonra sıcak su yapacağız. Şöyle elimizi yakar yakmaz. İçerisine bir miktar ölçü olarak, yani tam olarak bilmiyorum ama ayran katacağız. Eşki ayran. Sonra nohut katacağız. Yarma katacağız. Ondan sonra azıcık un koyacağız içerisine. Karıştırıp üzerini örteceğiz. Süt çalıyor, yoğurt çalıyor bunu. Üstünü bastıracak, orada tutacak bu. Eşkiyecek yani. Evet.
Sabaha kadar duracak. Mayalanıyor o zaman. O. Mayalanıyor, evet. Mayalanıyor. Ondan sonra da işte pişiriyor. Otur gayrı. Senin ellerine Peki mayalandıktan sonra ne yapıyorsunuz? Bunu ateşte kaynatıyor musunuz? Kaynatıyoruz. Kaynatıyoruz. İyice sapsarı olana kadar kaynatıyoruz. Pişecek. Sonra da güzelce biz yiyoruz. Ondan sonra da senin ellerini İçine bir bağlasınlar. şey Benim katmıyoruz de ayaklarımı sadece. bağlasınlar. Önümüze koysunlar. Bal olsa Ben balı yemem, bunu yerim. Baldan çok severim bunu ben. Diyeyim ya, senin ellerini bağlasınlar. Benim de ayaklarımı bağlasınlar. Bunu ben içeyim, yiyeyim yani. Oo. Şuna bak ya. Senin yaş kaç? 79. Sağlık kalmaya buna mı borçlusun? Buna borçluyum. Başka dağlarda başka otları topluyorum. Börek yapıyorum. Isırgan böreği olur bizim burada. Ondan sonra mı ya başka otlar olur. Biz onları börek yapıyoruz. Onları yiyor. Kömeç dedik. Biz ot olur kömeç. Ondan sonra mı ya onları yiyor. Biz ot yediğimizden Allah'a şükür sağlıklıyız yani elhamdülillah. Yani bu kadar sağlık kalmaya diyorsun. Ben bu Evet, ota borçluyum. otlara borçluyum diyorsun Evet, yani. evet. Evet. Bir de geçi güttüğümden geçilerimin yoğurdunu yiyorum. Ayranını içiyorum ondan da işte. Ya biz şey sevmiyorum yani ben şu çarşıdan alınan şeyleri hiç sevmiyorum. Şu anda çorbamız pişiyor. Ne durumda? Pişmeye yakın herhalde değil mi? Pişmiş baksana ha pişmiş. Güzel olmuş ama. Elimize sağlık güzel olmuş. Bu çorbayı siz köyde sürekli yapar mısınız her zaman? Her zaman yaparız her zaman yaparız. Bunu peki ne için yaparsınız? Yani böyle bir geleneksel bir çorba mı yoksa yani otları değerlendirmek için mi yaparsınız? Otlar değerlendirmek için değil yani çok yararlı bir mübarek kolesterole iyi gelir. Şekere iyi gelir. kalbe. Kalbe iyi gelir. Metabolizmayı çalıştırır. Evet, mide ve bağırsağa iyi gelir. Evet. Ben ne diye konuştum? Şimdi Şöylece bak yeşil bir rengi var. Nohut var içerisinde. Biz bunun içerisine nohut atarız. Yarma atarız. Çömçeye getirme. Bu şekil. bu şekilde evet. Doğradık böyle ufak ufak. İnce ince. Yoğurt çaldı mayaladığımız gibi mayaladık. Evet. Şimdi bunun bir tarifini bir hızlıca bir verebilir miyiz? Dün bunu doğramıştık. Doğradık. Doğradıktan sonra nasıl bir işleme tabi tuttuk bunu? Önce yıkadık. Heh. İyice Suyu yıkadık. kaynattık. Suyunu da kaynattık. Elimizi yakar yakmaz bir şekilde suyu var. Onun içine attık. Evet. Bir parça nohut attık. Ondan sonra bir kase nohut attık. Evet. Ondan sonra bir sürahi yani bir kapta bir tas kadar da ayran kattık. Bir kase de yarma kattık. Yarma dediğin dövme mi oluyor aynı zamanda? Dövme. Evet. Ondan sonra güzelce bunu üstünü bastırdık. Kapattık ağzını bastırdık iyice. Bir gün akşama kadar sabaha kadar durdu Evet. ve eşkimesi lazım. Eşkidi. Biz de Güzel mayalandı yani. mayalandı ve şu anda pişiriyoruz. İyi bakalım, elinize sağlık ya. Bitiriyorsa da böyle şey yaparken bastırırken üzerine azıcık un atıp bir de içine tahta kaşık konuyor ki İyice mayalansın diye. mayalansın, iyi ekşisin diye. Belki anladım. batıl bir inançtır ama yaptığımız bir şey Altınmaya yani. değil öyle iş ki işte. Bunun bayağı böyle bir incelikleri de varmış ya. Tabii. Evet. Şimdi bu çorbayla alakalı ben şöyle bir şey duydum. Daha doğrusu kışlık için bu yörede Andırın doktoru diyorlarmış. Neden Andırın doktoru diyorlar? Andırın doktoru işte her derde deva diye yani her şeye Evet. şifa oluyor diye andırın doktoru diyorlar buna. Evet. Andırın doktoru çorbamız şu an kaseye de kondu. Evet. Böyle yeşil bir rengi var. İçerisinde nohut var. 1001 D'de çare öyle mi bu şimdi? Evet. Dostlar dünkü Şu da bizi dinliyor. dünkü doğradığımız tırşıklar şu an bu tencerede çorba haline gelmiş. Birazdan afiyetle tadına bakacağız inşallah. Şu an bizim bu bulunduğumuz yöre Osmaniye. Osmaniye'nin Düzüç ilçesi. Gökçayır köyü. Dostlar böyle çok güzel manzaralı bir yerdeyiz. Hemen arka tarafta müthiş bir görüntüsüyle çok heybetli bir dağ var. Düldül Dağı olarak biliniyor bu civarda. İsmi niye Düldül denmiş onu bilemiyorum ama bu hikayesini bilen var mı? Neden Düldül?
Ben hiçbir şey bilmiyorum ama gözüm kaldı da şu düldürün başında, kanım aktı da kayasında taşında. Kız nişanlım kaldı da 13-14 yaşında, aveyle tazıya da gidin avcılar diyor. Oo, güzelmiş görüyor musun bak. Orada bir düldür, atın ismi Düldürmüş herhalde zannedersem. At oradan geçmiş mi? Orada o atın izi duruyor derler. Evet, orada bir at izi var derler. Yani öyle heybetli bir dağ ki böyle şiirlere falan da konu olmuş. Aynen. Evet. Şimdi Hazreti Ali'nin atının ismi Düldül'müş. Öyle diyorlar. Onun Herhalde ayağını Hazreti Ali'nin atı zannediyorum o dağa çıkmış herhalde. Ondan uçmuş, dolayı öyle uçarmış kalmış. o at böyle bazı uçar gidermiş. Ben de Güllü sen de gördün herhalde kız. O yüzden herhalde öyle denmiş. Bak hele senden biz gittik atın izini görmedi orada sen. Bir beşik bir de atın izini gördük yani biz. Beşiği gördüm. Atı unuttum da beşiği gördüm ve var derler. Şöyle iz vardı kızım ha şöyle. Olabilir. Burada da başka bir şey daha kaynıyor. Bu ne? Aşure. Oo, Aşure aşımız. şimdi bir tarafta tışık çorbası var. Bir tarafta aşure var. Aman Allah'ım. Evet, bugün akşam bizde şölen var. Ziyafet. Ziyafet var. Ziyafet var. Ziyafet. Ama daha hepsi katılmadı malzemenin. Serpledikçe daha çok şey geliyor. Arada bir kesiliyor aslında. Arada bir güzel gidiyor. Dostlar kış ayının ortasında Ocak ayındayız şu anda. Köyde böyle çok güzel farklı bir lezzeti sizlerle paylaşıyoruz. Bak burada da ebe gömeçleri var. Evet. Kış ayında böyle yeşillikler de var. Ebe gömeci diyorlar. Evet, ekşili. Böyle köyde otları değerlendiriyorlar. Çorbasını yapıyorlar. Değişik yemeklerini yapıyorlar. Evet. Bu çorbayı peki herkese tavsiye ediyor musunuz? Biraz zahmetli. Doğraması biraz zahmetli. Elini ısırıyor. Evet. Ama yemesi çok güzel. Şimdi bu çorbayı böyle ayranla yapanlar var. Bu yörede ayranla yapılıyor. Bizim ilçede ise Kadirli'de, bizim ilçede bir reklamını yapalım biraz. Yap. Bizim ilçede ise nar ekşili yapıyorlar. Sizinki de ayrı ya. İnşallah bir başka zaman da nar ekşili yaparız. Allah izin verirse. İnşallah kayınvalidem yapar. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim şu meşhur çorbanın bir tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun, ağzını yakmayalım. Oo, O kadar nefis. ekşi ekşi var ya, çok güzel ya. Çok güzel tabii. He. Biraz da zaten rahatsızdım biliyor musun? Keşke bunu daha önce yeseydim. Belki de şimdi çoktan iyileşirdim ya. Tabii ki. Son dönemde ciddi bir rahatsızlık var, hastalık var Geçmiş ortalıkta. olsun yavrum, geçmiş olsun. Evet dostlar, gayet lezzetli. Çok güzel. Pancar çorbası, tışık çorbasını izleyen herkese tavsiye ediyoruz. Bulabilme imkanı olanlara tavsiye ediyoruz. Çoğu insan bunu zehirli ot diye. Ben Ankara'da arıyorum, bulamıyorum. Ankara'da satılmıyor herhalde. Bu otumuzun değişik isimleri var. Yılan otu deniyor. Tırşık deniyor. Pancar deniyor. Pancar. Esas en şeyi Evet. pancar. Bizim yörede pancar dönüyor. Bazı yörede tırşık dönüyor. Biz pancar demeyi tercih ediyoruz. Bu güzel lezzeti çok şükür tadına bakmayı Rabbim bize nasip etti. Afiyet olsun. Afiyet olsun yavrum, afiyet olsun. Videomuz burada sona erdi dostlar. Bir başka Teşekkür ediyoruz. videoda Hepiniz görüşmek Allah'a dileğyle. emanet olun. Bir başka videoda Hayırlı görüşmek izlemeler, dileğiyle. güle güle izlen bizi inşallah. Hobileri de çek. Onlar çekilir. Bitirik. Şuna bak. Hoşça kalın dostlar. Allah'a emanet olun. Amin, siz de Allah'a emanet olun. Aç. Şaka Aç, yapma. aç. Yapma öyle. Bismillah. Senin yaş kaç teyzem?